Merhabalar. Bugün sizlerle iki yapay zeka Excel eklentisini akademik bir teste sokacağız. ChatGPT ve Claude. İki Excel eklentisi tek bir akademik veri seti. Aslına bakarsanız ikisinin sonuçları birbirine çok yakın. Ancak bir tanesi hem grafik çizmeyi beceremedi hem de aynı hatayı iki kere saydı. Ve ikisi de 150 kişilik veride çifte kayıt olarak eklenmiş olan aynı satırı kaçırdılar. Peki hangisi daha iyi? Merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Merhaba, ben Tarık. Fenerbahçe Üniversitesi Psikoloji bölümünde akademisyenim. Bu kanalda yapay zeka ve teknolojik araçları nasıl daha etkili ve etik kullanabiliriz, bununla ilgili videolar yapıyorum. Bu konular ilginizi çekiyorsa kanal bildirimlerini açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi dilerseniz testimize geçelim. Test için bir veri seti hazırlattım. Bu veri seti tamamen uydurma bir veri seti. Yani gerçek veriler değil. Onun altını çizmek isterim. Ve özellikle bazı hatalar var bu verilerde. Bakalım ne kadar bulabilecekler, ne kadar görebilecekler. İki modele de aynı 3 komutu verdim Excel içerisinde. Ve şimdi sizlerle sonuçları gözden geçireceğiz. Eklentilerin kurulumunu anlatmayacağım. Daha önce Claude'un Excel eklentisini anlattığım bir video yapmıştım. Burada eklentiyi nasıl kuracağınızı görebilirsiniz. Aynı şekilde kuruluyor. Tek yapmanız gereken Google'dan ChatGPT Excel diye arayıp bulmanız. Geri kalan hepsi Claude videosunda anlatıldığı şeklinde yapılabilir. Aşağıda açıklamalar kısmına o videonun linkini de ekliyor olacağım. Sol tarafta Claude, sağ tarafta ChatGPT var. Şimdi ilk görevimize geçelim. İlk görevde modellere şunu sordum. Bu veride hangi hatalar var? Ben önceden 12 problem yerleştirmiştim. Bunlar eksik değerler, aralık dışı not ortalamaları, uç yaşlar, karışık cinsiyet kodlamaları ve bir tane de tekrar eden ID vardı. Bakalım ne bulmuşlar? Sol tarafta Claude, sağ tarafta ChatGPT'yi görebilirsiniz. Yeşiller, yeşille işaretli olanlar benim belirlediğim ve onların da tespit ettiği hatalar. Turuncu olanlar onların ekstradan bulduğu ve aslında yanlış olmayan şeyler. Kırmızı olanlar benim belirlediğim ve onların kaçırdığı. ChatGPT'de bir de açık kırmızı var, ona geleceğim. Şimdi Claude'la başlayalım. Claude 14 satır yazmış. Bunlardan 11'i benim planladığım gerçek hatalar. Ekstradan 3 tane bulgu daha eklemiş. 2 katılımcının günde 7 saatten fazla sosyal medya kullanımını ve 10 saat uyuyan bir kişiyi uç değer olarak işaretlemiş. Yani aslında hata değil, meşru olarak istatistiksel uç değerler olarak kabul edilebilir. Claude burada biraz fazla kapsayıcı davranmış ama sıkıntılı bir durum olarak da değerlendirmedim açıkçası. Gelelim ChatGPT'ye. ChatGPT de 14 satır yazmış ama burada bir tuhaflık var. 14 satırın yalnızca 12'si tekil bulgulardan oluşuyor. 2 tane not ortalaması GPA hatasını 4.5 ve eksi 0.5 hem aralık dışı hem uç değer olarak 2 kere işaretlemiş. Yani bir şey hem aralık dışı hem uç değer olması ilginç ama şöyle de düşünebilirsiniz. Hani ben karar vereyim gibi bana seçenek bırakmış gibi de düşünebiliriz. Bilemiyorum. Yani aynı problem 2 satır olarak işaretlemiş. Ama bana sorarsanız 4.5 ve eksi 0.5 aralık dışı değerdir. Yani uç değer değil bunlar. Sonuçta eksi 0.5 diye bir not ortalaması olmaz. Ya da 4.5 diye bir GPA olmaz. Bu nedenle bunları bence uç değer olarak işaretlemesi hata olarak düşünüyorum. ChatGPT'nin ekstra olarak eklediği tek şey yeni bir bulgu 10 saat uyku. Yani Claude'un da eklediğini o da eklemiş. İki modelde bu arada, biraz önce Claude'da söylemeyi unuttum ama iki modelde 50 numaralı katılımcının 51. satırdaki kopyasını kaçırdılar. Sadece 79. satırdakini gösterdiler. Halbuki 2 kopyası vardı. İkisi de bunu kaçırmış yani. Burada eşit olarak ikisi de aynı hata yapmışlar. Özetle planladığım 12 hatadan
11'ini ikisi de yakaladı diyebiliriz. Ama Claude burada bence bir tık daha başarılı. Fazladan eklediği hatalar yanlış değil. Uç değer olarak değerlendirilebilir. Ama bunun da ötesinde bence aralık ve uç değer meselesi ChatGPT'de biraz kritik. Yani her ne kadar ikisini de işaretlemiş olsa da GPA'leri uç değer olarak işaretlemesi bence hata olarak kabul edilebilir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim ikinci görevimize. Asıl test belki de buradaydı. Çünkü ölçekteki 5. madde ters kodlanmıştı. Yani yüksek skor aslında düşük stresi gösteriyordu. Toplam stres hesaplanırken de bu maddenin çevrilmesi gerekiyordu. Yani 6 burada eksi değer oluyor. Eğer bunu çevirmezseniz bütün ölçek bir anda bambaşka bir şeye dönüşüyor. İkisi de bunu doğru yaptı. Burada ikisinin de hakkını vermek lazım. Bölüm ortalamalarına bakınca da hemen hemen aynı sıralama çıkıyor. Burada bir sıkıntı yok. İkisi de doğru bir şekilde yapmış. Bir fark var ikisi arasında. Claude toplam 150 katılımcı saymış. ChatGPT 149. Fark nereden? Bir katılımcının 5. madde cevabı eksikti. Claude bunu dahil etmiş. ChatGPT düşürmüş. Yani aslında ikisini yaptığına da hatalı diyemeyiz. Bu tip durumlarda aslında biraz daha detaylı komut verip tam olarak eksik puanlama varsa, eksik cevap varsa ne yapmasını istediğinizi söylemeniz lazım. Burada yani ikinci görevde ikisi de eşit bir şekilde çıktı diyebiliriz. Gelelim şimdi son göreve. Son görevde sosyal medya kullanımı ve akademik stres arasındaki ilişkiyi test etmesini istedim. Benim veri setimde bir ilişki yoktu. Ve ikisi de aslında doğru yaptı. Ağrı yaklaşık olarak 0.11, P değerini 0.17 buldular. Yani anlamlı bir ilişki yok. İkisi de yorumlarında anlamlı bir ilişki olmadığını söyledi. Burada bir problem yok. İkisi de hiçbir sahte bilgi uydurmadı. Bu iyi bir şey. Yani ikisinin de sahte bir şey uydurmaması güzel bir şey. Fakat burada da bir fark var. Burada ikisinden de bir saçalım grafiği istedim ve maalesef gördüğünüz gibi ChatGPT'nin grafiği boş. Claude ise güzel bir grafik yapabildi. Bu benim için en şaşırtıcı sonuç oldu. Çünkü Excel eklentisi kullanıyorsam grafik, görselleştirme istiyorum demektir. Yani bu aslında bir yapay zeka Excel eklentisinin bence yapması gereken en basit şeylerden bir tanesi. Ve burada ChatGPT'nin tabiri caizse çuvallıyor olması benim için ilginçti. Beklemiyordum açıkçası. İkisinin de grafiği yapmasını bekliyordum ama bu bence önemli bir fark ve ChatGPT'nin kullanımını kısıtlayan bir fark diye düşünüyorum. Evet, test sonuçlarımız bu kadardı. Şunu da söyleyeyim, bir hız farkı da var. Claude daha hızlıydı. Yaklaşık aralarında 3 dakika gibi bir fark var. Bu küçük görünebilir ama toplamda zaten 5 dakikada Claude yaptı, 8 dakikada ChatGPT yaptı. Dolayısıyla çok daha yoğun, çok daha fazla veriyle uğraşıyorsanız bu çok ciddi bir zaman demek olabilir. Bununla birlikte 3 görevin sonunda net bir şekilde şunu söylemem lazım. Tespit ve analiz doğruluğu konusunda aralarında çok büyük bir fark yok. İkisi de doğru yaptı diyebilirim aslında. Biraz işte ChatGPT'nin orada uç değer hikayesi benim canımı sıkanlardan biri oldu. Bunun dışında karakterlerde bir şey hissediyorsunuz. Yani ChatGPT daha deterministik. Ne söylerseniz onu yapıyor. Fazlasını çok yapmıyor. Claude ise sizin söylediğinizin arkasında olanı da anlamaya çalışıyor. Senin fark etmediğini bak ben fark ettim sana söyledim gibi bir tavrı var. Akademik kullanım için benim tercihim Claude. Neden? Çünkü bir grafiği yapabilmiş olması önemli. Yani bir Excel eklentisi kullanıyorsam doğru düz grafikler istiyorum demektir. Bunu yapamıyorsa gerçekten burada çok büyük bir eksi benim hanemde. İkincisi bu karakter meselesi, yani benim göremediğimi görüyor olması bazen sinir bozucu olabiliyor. Çünkü çok alakasız şeyler çıkabiliyor. Ama genellikle de akademik kullanımda çok fazla detayla uğraştığımız için gözümüzden kaçan detayları bize göstermesi açısından ben tercih ediyorum açıkçası Claude'un bu tavrını.
Peki hangisini tercih etmelisiniz? Eee, Genel olarak yani bu grafik meselesi çözüldüğü zaman ikisi de tercih edilebilir aslında. Ama şu anda en azından şimdilik Claude'un çok büyük bir avantajı daha var. Excel dışında PowerPoint ve Word eklentileri de var ve bunlar birbirleriyle konuşabiliyor, birbirleriyle veri alışverişi yapabiliyorlar. O yüzden bir ekosistem olarak düşündüğümüzde akademik kullanım için bence şu anda Claude birkaç adım önde. Ama mutlaka bu böyle kalmayacaktır. Yani buradaki değişimler çok hızlı oluyor yapay zekâda ve mutlaka değişecektir. Ben ChatGPT'nin de yakalayacağını tahmin ediyorum. Belki geçebilebilir hatta. Bunlar oldukça da videolarda size anlatmaya devam edeceğim. Kaçırmak istemiyorsanız kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Evet, bugün benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın ve lütfen yorumlarda video ile ilgili fikirlerinizi, gelecek videolarda ne gibi konuları işlememi istediğinizi de mutlaka yazın. Yorumları mutlaka okuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.